Fanları vidalarken şuna dikkat etmenizi öneririm. Sol üst köşeye attıktan sonra sağ alt köşeye, sonrasında normal bir şekilde vidaları sıkmaya başlayabilirsiniz ama her zaman için ilk önce çaprazlama yapın. Bu sökerken de aynı. Hep çaprazlama sökmeye çalışın. Fazla sıkmayın. Sadece vida tutana kadar sıkın. Yamulabilir, kırılabilir. Sadece tuttuğundan emin olun. Şimdi bölümü direkt geçeceğim. Direkt 3 fonu da takmış olarak devam ediyorum. PVM çoplayıcı çıkmıştı kutu içerisinden. 3 tane bunları hepsine birbirine bağlayıp zaten gördüğünüz gibi bunları hani o çentik var. Çentiğe dikkat ettiğimiz zaman sıkıntı yok. Bir tane PVM kablosuna dönüştürdük ve bunu da anakart üzerine CPU fan soketine takacağız. Kule tipi soğutucumuzu sökerken kablolarına kurulumuna dikkat edelim. İlk önce CPU fan kablosunu çıkartıyorum ki onu artık bir işimiz kalmayacak. Fanı rahat çıkartabilmemiz için. Yan tarafında çentik var. Bu çentiği biraz kastırarak çıkıyor. Aynı şekilde diğer tarafında da var. Onu da çıkartıyoruz ama onu çıkartmak biraz zor olabilir. Bu yüzden ekran kartının güç kablosunu çıkartıp koyabilirsiniz. Duruma göre ekran kartınızı da çıkartabilirsiniz. Yavaşça diğer taraftakini de çıkartıyoruz ve fanımız ayrılıyor. Ama burada yaptığım bir hata vardı. Diğer kabloyu çıkartmayı unuttum. Şimdi onu da çıkartalım sakince. Burada dikkat etmeniz gereken konular bu konularda genelde şu. Fazla eğip bükmeden sakin sakin sağ sol yaparak ve ileri geri yaparak onu yavaş yavaş çekerek çıkartmak. Zaten çektikten sonra kendisi çıkacaktır. Fanımızı ayrı koyabiliriz. Şu anda sadece soğutma bloğumuz kaldı. Bloğumuzda çaprazlama giderek vidalarını sökelim. Gevşeltelim daha doğrusu. Hepsini sökmeyelim. Sakince gevşeltelim. Sonrasında ise tamamen sökmeye başlayacağız. Burada önerim size şu. Sökerken daha önce sökmeden önce bilgisayarınızı bir çalıştırın. Bir 5 dakika 10 dakika çalışsın. Sonrasında kapatın ve soğutucunuzu o şekilde çıkartın. En azından macununuz biraz daha akışkan olsun. Bilgisayarınızın soğutma bölümüne bu şekilde yapışmasın. Hay elim. Sıvı soğutucunun radyatör montajını yaparken de şuna dikkat edelim. Az önce de bahsettiğim gibi zaten çaprazlama gidiyoruz. Sağ en alta vidasını taktım. Şimdi sol en üstte vidasını takacağım. Sabitleyeceğim. Birazcık boşluk bırakıyorum. Tamamen sıkmıyorum ki radyatörü içeride rahat rahat hareket ettirebilmek için. Eğer konum benim için uygunsa bu sefer vidaları sıkmaya başlıyoruz. Google'u açıp genel olarak anakart markanızı yazın ve giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra genelde bütün anakartlar da aynıdır. Destek bölümü olur mesela. Destek bölümüne girdikten sonra burada kılavuz ve dokümanlar bölümü var. Bastıktan sonra bu bize elektronik olarak aslında kullanılma belgesini sunuyor. Şimdi buradan indirip PDF olarak çıkacaktır. Burada örnek veriyorum, ne aramak istiyorsunuz? Fan mı? CTRL F yaparak oraya fan yazın.
ve yandaki oklardan aşağı yukarı doğru inerek bulabilirsiniz. Baktığımız zaman buradaki bütün kasamın portlarının nereye ne yerleştirmem gerektiğini, ne takmam gerektiğini öğrenmiş oluyorum. CPU fanım ve OTP fan bu tarafta, sol tarafta ise pompa fanım ve kasa fan 1, USB port 2.0'ların burası ve sağ tarafında da kasa fan 2 ve 3 olarak var. Şimdi buraya geldik. Pompa fanımızı bağlıyoruz. Az önce dediğim gibi bakmıştık nereye takmamız gerektiğini. Doğru slotu bulduk. Bu ise normal egzoz fanının PWM kablosu. Bunu ise geliyoruz. Tam arkasındaydı pompa fanının. Tam da oraya takıyoruz. Ekran kartını ve portun üzerinde bulunan fanı söküyorum. Çünkü az önce size gösterdiğim gibi portum tam fanın altında kalıyor ve benim pompadan gelen USB 2.0 kablosunu o porta takmam gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken konu ise pinlerine bakın ve portunuzdaki pin yerleşimine bakın ve buna göre takmaya çalışın. Bastırmadan yavaşça sakin bir şekilde yuvasına oturttuğunuzdan emin olun. Sonrasında ise tekrar fanı ve ekran kartını takıp buradaki işleminizi bitirebilirsiniz.